Merhaba. Merhaba. Nasılsın bugün? Yorgun musun? Yok, çok enerjiyim. Tabii ki senin kadar enerjik, senin kadar fit olmasam da yani yaşıma göre çok şükür çok iyiyim, sağlıklıyım. Hamdolsun Allah'ıma. İyiyim. Günüm de iyi geçti. Sen nasılsın? Senin günün nasıl Ama geçti? senin ruhun yani çok genç ya. Yani bu kadar yaşı değilsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Yani sanırım başka bir genç insanlardan daha gençsin zaten. Yani çünkü Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür. rica ederim. Peki bugün ne hakkında konuşacağız? Konuş. Bugün seninle ne zaman tanıştık? Hı Yani hı. tahmini olarak ve neler yaptık? Aha. Böyle bir sohbet edelim diye düşünüyorum. Olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın? Okey. Ben seni herhalde 2 yıldır tanıyorum. Hı hı. Eee ilk tanıştığımız zaman çok böyle güzel Türkçe konuşuyordun. Hı hı. Böyle işte Sırp olduğunu öğrenince dedim kendi kendime ya dedim demek ki insanlar dil biliyor, güzel dil biliyor, güzel Hı hı. konuşuyor. İngilizce öğrenmek istediğimi söylemiştim ben. Veya İngilizce işte yeni başlıyorum demiştim. Hı hı. Pandemi süreci vardı o zamanlar. Tabii. Bana yardım edebilir misin dedim. Tabii ki edebilirim demiştin. Hı hı. Ben çok sevinmiştim. En azından Türkçe bilen birisinden İngilizce öğreneceğim diye. Hı hı. Hemen sen bir kitap söylemiştin, e, Evet. göndermiştin. O kitaptan biz başladık. İlk alfabe gibi yani işte gramerlere başladık o kitaptan. Evet. O kitabı bitirdik. O zamanlar tabii haftada 2 veya 3 gün yapıyorduk değil mi ilk başlarda? Aynen öyle. İşte Çünkü ben çok çalışıyordum zaten biliyor musun? Yani dersleri verdim. O yüzden vakitim olmadı maalesef. evet. E, Ben seninle İngilizce çalışacağım zamanları iple çekiyordum. Yani o kitabı çalışıyordum. Sen ödev veriyordun. Ben o ödevleri yapıyordum falan. Böyle çok iyi geçiyordu zamanlarımız, günlerimiz. Sonra ben telaffuzum çok kötüydü. Sen o kadar sabırlı davranıyordun ki yani örnek olarak mesela ben hep hi diye okuyordum. Hay bir türlü diyemiyordum. Çok Sen tatlı oldu. Senin katını bayılıyordum zaten. okuma parçalarında hep böyle işte Türkçe'de nasılsa öyle okuyordum. Telaffuzum oldukça kötüydü. Sen her seferinde hatta bir parçada 2 defa 3 defa hay geçiyorsa hepsi her seferinde sabırla düzeltiyordun. Ondan sonra ben üçüncü paragrafta yine he diyordum. Ondan sonra sonra Evet. sonra çok utanıyordum yani. Ya diyordum insan bu kadar mı beyinsiz olur yani. Daha biraz önce kızcağız söyledi diyorum, tamam mı? Kendi kendime yani. Evet. Sonraki konularda okurken böyle hani basit hatalar yapmamak için Aha. işte hep okuyordum. İşte telaffuzları düzgün söylemeye çalışıyordum. Ama birçok telaffuzda yine hatalarım oldukça fazlaydı yani. Her şeyi yanlış okuyordum. Her şeyi yanlış yapıyordum falan. Sonra Aha. sen diyordun ki işte İngilizce'de şunlar şöyle okunur, bunlar böyle Evet. okunur. Anlatıyordun bana. İşte Evet. hiç unutmuyorum. E, Mesela işte diyelim ki bazı harfler okunmaması gerekiyor. E, Evet. işte bazı harflerin okunması gerekiyor. Bazılarının işte e, A olan yerler mesela E okunuyor. İşte cook mesela Hı e, hı. cook demeyeceksin. İşte Evet. lock demeyeceksin gibi. Bunları Evet. falan hep yazarak bana hiç
hiç erinmiyordun. Yazıyordun. İşte bunu biraz uzun, bunu biraz kısa falan. Ee, Allah senden razı olsun. Gerçekten telaffuzumu çok iyi düzelttin. Çünkü seninle İngilizce konuşmak, Türkçe konuşmak benim için çok zevkli. Sonra bir gün ee, bir de ben utanıyordum sana. Ya işte Neden? ee, ya işte Neden? Ya. bu- bugün ders yapalım mı? Yani bugün dersimiz kaçta olacak falan. Hep elim WhatsApp'ta bekliyordum yani böyle bakıyordum yani Suzan yazmış mı? İşte diyordun ki bugün akşam müsait misin veya kaçta müsaitsin? Ben işte o harika diyordum. Yine yazdı Suzan işte. Ve bir gün geçince yazmazsan ya niye yazmadı ki falan bir bakıyordum tam öyle düşünürken yazıyordun sen tekrar. Ondan Aa. sonra bu benim hoşuma gidiyordu. Bazen yoğun oluyordum, görmüyordum. Ondan sonra yazıyordum. Ya kusura bakma işte göremedim, şimdi gördüm falan. Sen problem yok, no problem diyordun. Önemli değil işte sen benim için saat kaç dersen ben zaten zamanımı ona göre ayarlıyordum. Başka çünkü o dönem çok böyle derslerim veya çalıştığım kimse de yoktu zaten. Sonra bir gün dedin ki ya babacığım biz her gün çalışalım dedin. Ben sana her gün zaman ayıracağım dedin. Ana. Çok sevindim. Hep de bana mesela saat 11 diye böyle hep ayırıyordun. Evet. Ve senin işte programın neyse ben yine ona uymak zorunda mecburen kalıyordum. Çünkü benim için saat önemli değil. Ha 7'de olmuş, ha 9'da olmuş, ha 10'da olmuş falan. Sonra e, böyle birkaç seyahate falan gittiğim zaman veya işte görüşmediğimiz zaman aklım hep derslerimizde kalıyordu. Konularda kalıyordu. Hı hı. Gelince ilk iş zaten, bakın samimi söylüyorum Ankara'ya gelince ilk iş ben Ankara'ya geldim değil mi? Mesajlarımda vardır. Evet. Ankara'dayım artık Ankara'ya geldim diyordum. Sadece bu kadarını söylüyordum. O çok güzel diyordun sen de. Bu akşam müsait misin veya sen bu akşam yorgunsan yarın çalışalım mı diyordun falan. Bunlar benim çok hoşuma gidiyordu. Çok mutlu oluyordum. Seni tanıdığım için, seninle derslere başladığımız için ben çok mutluydum. Için sana ayrıyeten defalarca teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Eee, Rica ederim. yani benim İngilizcemi biraz da olsun biraz yani ben çok iyi bir İngilizcem yok diye biliyorum. Daha çok alınacak yolum var diye düşünüyorum. Tabii biraz da yaşım vermiş olduğu şey ama e, bıkmadan azimle ısrarla öğrenmeye devam edeceğim. Ta ki sen beni bırakmayıncaya kadar. Tabii ki. Bu kadar güzel yani bu kadar güzel insanı bırakmak o kadar kolay değil yani o yüzden Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. rica Sağ ol. ederim. Yani şimdi benim karşısında yani ben ilk defa ilk kere görünce aslında yani ben düşündüm. O yani yani başka Türkleri gibi değil yani sadece yani genç kadınları benim gibi konuşmak istiyor ama bu yüzden sadece İngilizce öğrenmek istiyorum koydu. Hı hı. Çünkü hissetti yani belki de benimle konuşacak ve saniye tamam mı? Evet. O yüzden ben sana önceki teklif ettim. Tamam mı? Konuşabilir miyiz? Yani burası yani çünkü önceki seni görmek istedim ve tanımak istedim. Evet. Çünkü belki de benim fikrimi değiştireceğim. Yani böyle düşündüm. Ve ondan sonra gerçekten gördüm yani sen gerçekten İngilizce bilmiyorsun. Ben dedim ki tamam yani normal dersi yapmak gereken senin ve çünkü böyle olmuyor. Yani en son ne zaman yani pozitif fikir mi oldu senin karşısına? Aslında senin ödevini görürken yani çünkü ben hala hatırlıyorum.
ben sana sadece küçük bir makine yazı yazmak ödevini gibi verdim. Ama sen böyle yani yazı yazdın yani hiç beklemedim. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bu konuda Facebook'ta paylaştım ya. İşte Doğrudur. sen ve benim kalbimi kazandın zaten. Teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yani çok çalışıyorsun. Yani çalışkansın galiba. Yani öyle düşündüm. Ve o yüzden yani ben her zaman yani sana daha çok ve daha çok yani yardım etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ettin de yardım da ettin. Ediyorsun da hala. Evet. Bunun için dedim ya işte tekrar sana teşekkür ediyorum yani. Yani rica ederim. Hak ediyorsun. Ben ben Sırbistan'la ilgili yani hiçbir ön yargım yoktu yani. İnsanlar farklı şeyler söyleyebilir, düşünebilir ama benim gerçekten yoktu yani. Hı hı. Ama seninle bu ders işlerine başladıktan sonra işte ben Balkanlarda Bosna Hersek'e gittim. Makedonya'ya gittim. Arnavutluğa gittim. Aha. Eee, orada başka var mıydı? Kosova'ya gittim. Ha. İşte yukarılarda Almanya, İtalya, İspanya, oralara her tarafa gittim. Ve dedim ki inşallah ondan sonra zaten biliyorsun şey oldu. Covid-19 başladı, pandemi başladı. Maalesef. Dedim ki bu güzel insanın ülkesine gitmem lazım. Orada onu tanımam lazım. Görmem lazım, ziyaret etmem lazım dedim ve nasip olursa ilk fırsatta imkanlarımı zorlayaraktan gelmeyi düşünüyorum. Hatta e, Ömer abiyle birlikte ikimizin ortak dostu birlikte Evet. gidelim, arabayla gidelim dedi. Hanımları da alalım gidelim dedi. Oh, ne kadar güzel. Tamam olur. Bütün Ben aile burası he, gelebilir. ben e, ben e, ben ben de ona tamam demiştim. İnşallah biraz daha ortamın düzelmesi gerekiyor tabii ki. Düzelince belki kış belki yaz hiç fark etmez. Mutlaka senin ülkeni, güzel ülkeni ziyaret etmek istiyoruz yani. Hem yüz yüze tanışmak, konuşmak istiyoruz yani. Ya İnşallah. evet. Evet. Yani evet doğru söylüyorsun ama aslında kış zamanında yani burası biraz canını sıkılıyor. Yani çok nadiren insan var Ya yani zaten çekiyor. olsun önemli değil. Yani ben hani oraya işin doğrusu hani böyle gezmek, tozmak, dolaşmak için değil. Aha, Ben seni ve aileni tanışmak için geliyorum. tamam. Geleceğiz inşallah. Bir gün, iki gün neyse artık. Sıkıntı yok. Ha, tabii kışın olursa biraz zor olur. Arabayla Tabii gelmek ki. sıkıntı olur kardan, Hı kış hı. şartlarından O dolayı. yüzden ben Belki belki baharı daha belki iyi olur. baharda önümüzdeki baharda çok daha iyi olur diye ümit Evet ediyorum. aynen. Evet O evet zamana bahar kadar daha iyi olur. o zamana kadar ben de İngilizcemi daha iyi geliştiririm. Tabii ki canım. İnşallah. Tabii ki öyle olacak yani. Ve sonra senin konuda başka ne sevdim? Yani çünkü yani ben yani hiç beklemedim ama sen hızlı bir şekilde bana yani canım dedi. Yani ve çünkü ben her zaman yani yardım ederken sanırım 100 kere bana diyorsun teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yani ben sırf yani olarak yani yani hiç anlaşmadım. Yani biraz garip oldu. Yani çünkü biz Sırbistan'a öğretmenle sadece ilk kere teşekkür ederim söylüyoruz. Yani o kadar. Tamam mı? Ama Evet. sanırım sen 100 kere bunu söylüyorsun. Ve bu kadar böyle yani gülümsedin. Yani hoşuma gitti ama garip oldu. Yani ve o yüzden her zaman düşündüm. Ama neden? Ben sadece işimi yapıyorum yani. Sadece çalışıyorum yani. Evet. Ama
ama iyi oldu. Ve sonra başka çünkü hemen sen bana canın dedi. Yani o yüzden ben hissettim. Yani senin sıcaklığını hissettim. Ama ne düşünmek yani gerek yani oldu yani bilmedim. O yüzden ben sana sordum yani hemen böyle açıkçası sordum yani yani benim hakkında ne düşünüyorsun? Yani sevdin mi bu kadar beni bu hızlı bir zamanda yani. Çünkü Evet. emin değildim. Ve sen bana evet dedi yani çok hoşuma gitti yani zaten. Çünkü ben de senin hakkında çok pozitif fikrim vardı. Evet. Ee, Yani hatta ben e, sonra dedik ki e, benim işte senin kadar kızım var. Aha, Ben seni kızım olarak görüyorum. Ee, sen ben de senin baban yaşındayım dedim. Sen de dedin ki tamam dedin. Bundan sonra sen benim babamsın. evet. Biyolojik babam olmasan da benim için babamsın. Ben de sana benim için kızımsın dedim. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki. Bunu Evet. unutmak Ondan mümkün değil. ondan sonra baba kız olduk yani. Çok güzel bir duyguydu o da yani. Ee, Evet. Sen işte bazen yazıyorsun babacığım bugün kaçta müsaitsin falan diye. Ondan sonra Çünkü benim özlüyorum. çok hoşuma gidiyor yani benim ya, bana öyle söylemen. Ben de gerçekten seni e, yani e, kızım gibi seviyorum. E, Çok iyi niyetlisin. E, Yani senin hep mutlu olmanı e, ve iyi şeylerle karşılaşmanı, iyi insanlarla karşılaşman için dua ediyorum. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle yani hem senin için hem de Türkiye için dua ediyorum. Hem de çok. Tabii mesela babam vefat ettiği zaman hastalandığı zaman bana çok moral verdin. Hı hı. Ben inanıyorum senin baban iyileşecek. Ben ona dua ediyorum demiştin. Evet. Sonra vefat ettiği zaman yine e, benim üzüntülü olduğumu ve o hafta sonu ders yapamayacağımızı Hı gruba hı. yazmıştın. E, Evet. Çok üzüntülü olduğunu söylemiştin. Hı hı. E, Bunlar da beni çok etkilemişti yani. Çok hoşuma giden şeyler olmuştu. Çünkü insanlar sevindikleri zaman da, üzüldükleri zaman da e, yani bir dostlarının, dost kişilerin aynı şeyleri duyması, paylaşması insanların üzüntülerini azaltıyor, sevinçlerini de çoğaltıyor aynı şekilde yani. O Tabii. yüzden çok etkilenmiştim. Ee, Bir de mesela benim eşim rahatsızdı, onun için dua ettiğini söyledin. Onun iyileşmesi için doktora falan gidiyor demiştim yani. Evet. Bunlar hep güzel şeylerdi yani güzel dileklerdi. Onun için çok aramızda güzel, pozitif bir ilişki olmaya başladı. Bu da hoş şeydir tabii ki. Tabii ki. İnşallah yani hep böyle olacak yani. O Evet, ömrümüzü inşallah, kadar yani. inşallah, inşallah. Tabii ki, Evet. tabii ki. Ama hatta sen de hem yani arkadaş gibi hem baban gibi hem de yani benim Türkçem için yani çok önemlisin. Çünkü senin sayende yani Türkçe bağırmak yani başladım. Hatta yani Türk şiirleri yazmak başladım. Yani bu hiç beklemedim zaten. Bunu biliyorsun zaten. Ama senin bir yeteneğin var yani. Şiir Evet. yazabiliyorsun. Mesela öğretmeninle ilgili yazdığın şiir çok hoşuma gitmişti. O zaman sana dedim ki bunları e, mutlaka ileride bir şiir kitabı yazmak istersen kullanabilirsin. Çünkü bunlar öyle içten gelen, gönülden gelen duyguları ifade ediyorsun şiirlerde. Böyle Tabii ki. orada böyle o duygular çok güzel şiirlerinde. Ee,
mesela bir şey ifade ederken Hı hı. böyle kendinin içinden geldiğini, hani içinden ne geliyorsa onu kaleme alıyorsun. Aynen öyle. İğnesi noktasına virgülünü değiştirmeden. Tabii ki onları daha sonra şey yaptın sen ve Hı hı. şiir defteri gibi yazdın. İnşallah devam eder. İleride güzel bir hatıra olur senin için de, herkes için de, yani istifade edilebilir. O bakımdan da seni kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, yani çok naziksin. Tamam, Tamam. yani sanırım yani bunu yeter, yani şimdi kapatabilirsin. Çok teşekkür ederim. Bu video çok sevdim. Ben de. Tamam, görüşürüz. Kendine çok iyi Görüşürüz. bakın arkadaşlarım. Sağ ol.